Son yıllarda dişil enerji ve eril enerji kavramlarını mutlaka duymuşsundur dostum. Belki sosyal medyada, belki bir videoda, belki de bir kitapta. Ama ya sana bu kavramların aslında anlatıldığı gibi olmadığını söylesem? Ya dişil ve eril enerji kadın ya da erkek olmakla ilgili değilse? Ya aslında her insanın içinde bu iki enerji birlikte bulunuyorsa? Ya hayatındaki birçok dengesizliğin sebebi, içindeki bu iki yönün birbiriyle uyum içinde çalışmamasıysa? Bugün Tantra'nın en çok konuşulan ama aynı zamanda en çok yanlış anlaşılan konularından birini birlikte keşfedeceğiz. Bu seride şimdiye kadar birlikte önemli bir yol kat ettik. Önce Tantra'nın ne olduğunu konuştuk. Sonra yaşam enerjisini. Enerjiyi yanlış kullandığımızda neden tıkandığımızı, Tantra'ya nasıl başlanacağını ve bir önceki videoda da bilinçaltımızdaki görünmeyen enerji döngülerini ele aldık. Şimdi ise bu yolculuğun doğal bir devamı olarak içimizde birlikte çalışan iki temel enerji yönüne bakacağız. İlk olarak çok önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Dişil enerji yalnızca kadınlara ait bir enerji değildir. Eril enerji de yalnızca erkeklere ait bir enerji değildir. Bu arada dişil enerji ile ilgili daha detaylı bilgi için daha önceden hazırlamış olduğum dişil enerji videosunu izleyebilirsin sevgili dostum. Linkini yukarıya bırakıyorum. Tantra'ya göre her insanın içinde hem dişil hem de eril yönler vardır. Önemli olan bunlardan birini seçmek değil, ikisi arasındaki uyumu kurabilmektir. Peki, eril enerji dediğimizde neyi kastediyoruz? Kararlılık, hedef, disiplin, harekete geçmek, sınır koyabilmek, sorumluluk almak, bir işi başlatmak ve tamamlamak. Bunlar eril enerjinin özellikleridir. Ancak dikkat! Bu özelliklere sahip olmak seni daha erkek yapmaz. Bu yalnızca içinde belirli bir enerji yönünü ifade eder. Peki dişil enerji? Dişil enerji ise daha çok sezgiler, şefkat, kabul, esneklik, yaratıcılık, dinleyebilmek, hissetmek ve akışta kalabilmektir. Yine burada da aynı şey geçerli. Tüm bu özellikler yalnızca kadınlara ait değildir. Kadın olsun, erkek olsun, her insanın içinde vardır. Şimdi asıl konuya gelelim. Peki, denge neden bu kadar önemli? Çünkü hayat tek bir enerjiyle yürümez. Sadece hedefler koyup hislerini hiç kullanmayan biri zamanla tükenebilir. Sadece hissedip hiç harekete geçmeyen biri ise hayallerini gerçekleştirmekte zorlanabilir. Bir taraf hareketi temsil eder, diğer taraf yönü hissetmeyi. Biri adım atmayı sağlar, diğeri o adımın anlamını sorgular. İkisi birlikte çalıştığında ise daha dengeli kararlar verebiliriz. Örneğin, şahane fikirleri olan ancak yıllar içinde hiçbir şeye başlayamayan insanlar vardır. Ya da tam tersi, sürekli çalışan, sürekli üreten ancak içten içe büyük bir boşluk hisseden insanlar. Belki de bu insanların sorunu tembellik ya da başarısızlık değildir.
Belki de içlerindeki bazı yönler uzun zamandır ihmal edilmiştir. Tantra sana şunu söylemez. Daha dişil ol ya da daha eril ol. Tantra sana der ki, kendini tanı. Hangi yönün çok daha baskın? Hangi yönün hiç konuşamıyor? Ve bunları yargılamadan gözlemle. Bugün sana küçük bir farkındalık çalışması önermek istiyorum. Boş bir kağıt al ve bu kağıdı bir çizgiyle ortadan ikiye böl. Bir tarafa şunu yaz. Harekete geçmekte zorlandığım alanlar. Bunları madde madde yaz. Diğer tarafa ise hissetmekte, sezmekte zorlandığım alanlar. Sonra bunları sadece oku. Kendini suçlamadan sadece gözlemle. Bu çalışma sayesinde belki de ilk kez kendinle ilgili önemli bir şey fark edeceksin dostum. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu kavramlar insanları kutulara koymak için değildir. Hiç kimse tamamen dişil ya da tamamen eril olamaz. İnsan çok daha zengin ve çok daha karmaşık bir varlıktır. Bu yüzden bu kavramları kesin kurallar gibi değil de kendini tanımana yardımcı olabilecek sembolik bir harita gibi düşünmek daha sağlıklı olacaktır. Bugün içimizdeki iki temel enerji yönünü konuştuk. Bir sonraki videoda ise artık bu seriyi daha da kişiselleştiriyoruz. Kendi deneyimlerimden, gözlemlerimden ve bu süreçte fark ettiğim değişimlerden bahsedeceğim sana. Çünkü Tantra yalnızca okunacak bir bilgi değil, yaşandıkça anlam kazanan bir deneyimdir. Belki de bugüne kadar hep kendini değiştirmeye çalıştın. Oysa ihtiyacın olan şey kendinle savaşmak değil, kendini daha iyi tanımaktı. Çünkü denge, içindeki bir tarafı susturmakla değil, ikisini de duymayı öğrenmekle başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güzel dostum. Like and subscribe.